Günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydın. Yeni bir videodan, İzmir'den, Türkiye'den selamlar. Bugün şimdi çok güzel bir Türk kahvaltısı yapacağız. Size güzel bir Türk kahvaltısı, İzmir kahvaltısı göstereceğim. Ve sonra Urla Sanat Sokağı'na, Urla'nın sokaklarına dalacağız birlikte. Ve bugün İzmir, Urla'yı gezeceğiz. Evet, şimdi yumurtamız hazır. Yumurtamızı ben yaptım. Tabii ki zeytinyağlı domates, salatalık. Bu kuru domates. Bu çok güzel bir şey. Bu minnoşlar yapmış. Arkadaşlar Gaziantep'li. Bu domates salçası, ceviz bir de zeytinyağı mı? Biber salçası, ceviz, nane, zeytinyağı. Ama başka bir baharat falan bir şey yok galiba. Nane sadece. Nane var. Enfes bir şey arkadaşlar. İnanamazsınız. Sonra güzel zeytinler, kaymağımız var. Ve yumurtalarımız ve tabii ki Türk çayımız ama bu bayağı açık olmuş ya. Bu benim için çok açık. Tabii ki biberlerimiz ve tabii ki simit, gevrek. Biz İzmir'de gevrek diyoruz ama Türkiye'nin her bir tarafında simit deniyor. Geri kalan Türkiye. Başka ne gösterecektim? Reçellerimiz bu Antep fıstığı. Kaymak. Tabii ki cevizimiz olmazsa olmaz. Kaymağımız. Helva. Helvamız. Zahter. Bu zahter. Bu da baharat karışımı. Baharat karışımı. Bu Gaziantep'ten değil mi? Gaziantep'e özgü. Normalde zeytinyağı ayrı bir kapta, zahter ayrı bir kapta olup böyle ekmek banarak yiyoruz. Ama biz hepsini karıştırarak yiyoruz. Oo süper. Buna da bayılıyorum. Harika. Hoş geldin. Tatlış. Be. Arkadaşın çayı şöyle bir şey, bakar mısın? Ama ayıp bu ya. Çay mı? Çay mı o yani? Bir de öyle demlemiş. Dem koyuyoruz demlenmiyor. Çay biliyorum. Tiryakiler bilir aslında. Ona çay demiyorlar. Başka bir şey deniyor. Bu çay değil yani. O şu an söyleyemeyeceğim. Avokado. Avokadonun cennetinden gelmiş bir insan olarak bu avokado mu diyorum size? Bu nedir ya? Bizim elimizdeki bu. Sayın Kenyalılar. Bu avokado mu sizce? Değil işte. Burada bizim minnoş avokadolarımız var. Avokadomsu. Bu arada bu galiba. Ay vallahi var ya. bir yedim. Anlatamam size yani. Zaten şu gevrek varsa olayın içinde. Çok tehlikeli. Kaç tane yedim? Ben 1,5 gevrek falan yedim. Hatta belki 2 yemiş bile olabilirim. Bilmiyorum. Her şey bitti arkadaşlar. En son kaymak, balda. Oh! Midem kocaman oldu zaten görüyorsunuz. Kocaman oldum. O zaman Urla sokaklarında görüşürüz arkadaşlar. Evet, şimdi attık kendimizi sokaklara. Şu anda hava çok sıcak arkadaşlar İzmir'de. Urla'dayım şu anda. İzmir'e böyle yarım saat uzaklıkta bir yer burası. Zaten duymuşsunuzdur diye düşünüyorum çünkü Urla son böyle 2 yılda falan acayip böyle popülerleşti. Böyle en şık mekanlar böyle buraya açıldı. Tabii Çeşme'nin getirdiği o şey de var. Popülerite de var. Şu anda Urla böyle bir yer oldu. Bu arada ben Urla'da büyümüş bir insanım. Yani çocukluğum Urla'daki yazlığımızda geçmişti. Buraları biliyorum şu anda. Buralar daha doğrusu yoktu o zaman. Ve ben geldiğim zamanlarda bildiğimiz köydü. Yani köy evleri, köy kahvesi falan öyle bir şeydi. Tekrar araba geçiyor. Ama ben tabii geçen yıl geldim buraya ve gördüğümde şok geçirdim gerçekten. Dedim ki burası böyle işte İstanbul'da Bağcılar Caddesi, işte İzmir'de Alsancak falan olmuş yani böyle. Çok şaşırmıştım. Şimdi gelin Urla'nın sokaklarını gezelim hep beraber. Bu gezintide Pınar da yanımızda olacak. Sevgili arkadaşım. O burada yaşıyor. Ne kadar süredir yaşıyorsun? Yaklaşık bir 10 ay oldu. 10 aydır Urla'da yaşıyorum. 10 aydır Urla'da yaşıyor. O biraz daha şimdi buraları benden daha iyi biliyor artık. Birazcık böyle ara sokaklara falan gideceğiz. Birkaç böyle esnafla falan konuşasım var. Böyle eskilerden, eski halini bildiğim için. Bakalım neler olacak. Hadi yola çıkalım. Şu evi çok tatlı yapmamışlar mı ya? Mavi beyaz. Bir de tam böyle işte Bodrum Yunanistan evleri gibi. Evet.
sokağa girip şuradan geri dönebiliriz. Gel. Okay. Bu arada tabii buranın böyle köy dediğime bakmayın arkadaşlar. Buradaki ev fiyatları böyle İzmir'i falan geçmiş durumda galiba. Galiba değil, öyle. Çünkü burası çok popülerleşti. Bir de herkes koronadan sonra böyle artık daha sahil kesimine falan yerleşmeye başladı. Burası da İzmir'e çok yakın olduğu için herkes burada. Böyle tabii yeni binalar da yapılmış bu arada. Çok gördüm böyle yıkılmış, yeni yapılmış binalar. Şu anda Eylül ayındayız. Tabii yavaş yavaş sonbahar gelmek üzere ama İzmir bir Ekim ortasına kadar muhtemelen sıcaklığını korur. Ama İstanbul falan böyle yavaş yavaş artık şeye başlayacak. Soğumaya başlayacak Türkiye'de. Şurası Urla'nın ünlü sanat sokağı. Şimdi birazdan burayı gezeceğiz. Sanat Sokağı'nda hafta sonları, özellikle cumartesi pazarları böyle standlar kuruluyor. Genelde el işi, kendilerinin yaptığı ürünleri hafta sonları bu tezgahlarda satışa açıyorlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Bunların hepsi el örgüsü falan. Burası böyle sadece hafta sonları mı Yok, oluyor? Sanat Sokağı her zaman açık ama standların çoğu hafta sonu kurulmuş oluyor. Hafta içinde de mesela birkaç stand var ama şu anda daha yoğun durumda. Aa, bak bu sokak Böyle ne çok tatlı tatlıymış. işte Böyle sürekli böyle butikler var Evet. galiba herhalde. artık böyle mağazalar, değişik konsept şeyler. Burası mesela enerji çalışmaları yapan Ay şu birilerinin çok tatlıymış be. stüdyoları. Dur bakayım. işte bu mağaza sana söyleyeyim. Ay. Yani. Ekru. Ha, bu arkasındaki deseni beğenmedim de. Bu çok güzelmiş. Bence bu çok değişik şeyler var. İçine falan bakmak istersen. Biraz ileriyi de gezebiliriz. O sokakta çok güzel evler var. Ay bu Satıyorlar. ev mi? Çok tatlı. Şuna bakar mısınız arkadaşlar ya? Bu tatlış bir ev. Ya tabii çok enteresan değil mi? Artık yani eskiden değil, hatta şimdi bile bu evlerde yaşamak istemiyoruz. Ama gördüğümüzde çok seviyoruz. Hoşumuza gidiyor. Ay bu evde çok tatlıymış. Ay ben bunu çok beğendim. Çok güzel bir ev. Vallahi Burası çok hoşuma tatlı. gitmişti. İçerisi çok değişik. Şu Burası anda da mı ev? böyle Ah, bilmiyorum. satılıkmış. satılık sahilinden ama çok tatlı bir konsepti var. Bakar mısınız? Böyle mutfağında şeyler vardı. Küçük küçük fayanslar. Ha, gördün mü içeriği? Bir kere geçerken görmüştüm içerisini. Ay çok tatlı. Acaba kaç paradır? Yani bir tahmin yürütsek 2 milyonu var mıdır? Daha fazla. 3 milyonu. 1,5, 2 olabilir. Sanat Sokağı 2 milyonu kesin olabilir. vardır da artık yani. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Evet, böyle tarz butikler var bu sanat sokağında. Tabii fiyatları konusunda bir bilgim yok ama ucuz olmadığını düşünüyorum. Çünkü burası böyle bir çeşme gibi, böyle pahalı, oldukça pahalı bir yer. Mekanlar falan da pahalı benim bildiğim kadarıyla burada. İşte burada karşılıklı patiseriler, kafeler, butikler, her şey var. Ha, mesela bu elbiseleri 300 liraya satıyorlarmış. Ama herhalde artık Türkiye'de 300 lira ucuz mu deniyor? Öyle bir şey algıladım ben yani. 300 liraya eskiden 3 tane elbise alırdık. Şimdi herhalde bir tanesini zor alıyoruz öyle diye düşünüyorum. Onlar bu arada indirimdeki ürünlerdi. Yani Aynen. içerideki fiyatları çok daha farklı. Bilmiyorum. Böyle ortadakiler 500-600 TL civarında ve fiyatlar daha yukarıya doğru gidiyor. Chia tohumu.
Burası biraz da şeye benzemiş değil mi? Çeşme Alaçatı'daki o sokağa. Yani Çeşme evet, Alaçatı Alaçatı'nın sokağına benzemiş. O Hacı Memik civarları andırıyor ama Evet. buranın daha farklı bir havası var. Biraz daha böyle sanatsal tarzı şeyler. Var ya yarın sabah var. Orada yatıyor yine girme demiş. Orada yatıyor. Bu arada şu anda öğle saati. 2:30 gibi falan saat. O yüzden çok fazla kimse yok. Akşamüstü böyle daha kalabalık oluyor burası. Bugün bir de pazar günü. Muhtemelen herkes böyle Çeşme'den dönerken falan işte uğrayıp yemeğini yiyor. Burada bir dolaşıyor, bir kahvesini içiyor. Öyle gidiyorlar. Mesela buradaki elbiseler kaç paraymış dışarıda? Bu da 350 lira. Bunlar dışarıda tabii, içeridekiler. Bunlar indirime girmiş ürünler. Onlar şeye benziyor. Tamam ben kaçıyorum. İsteğiniz var mı? Var mı çay falan diye. Sinan Sokağı burada bitiyor. Şurası biraz daha eski işte çarşı gibi. Bu Urla'nın Meydan. eski, yani benim bildiğim o köy meydanı neresi ya? Oraya doğru gidiyoruz. Köy zaten. meydanı o tarafta mı? Atilerde. Bir de Malgacı Pazarı falan, oraları belki hatırlarsın. Burası bir köy kahvesi burada. Köşe kahve diye geçmiş. Çok tatlı. Ben burada büyüdüğüm için şimdi bu gördüklerim bana çok acayip geliyor tabii. Hani çok değişmiş her şey yani. Bayağı bildiğimiz köyken hani atlarla falan dolaşılıyordu burada benim zamanımda. Allah'ım yaşım da çıkacak ortaya diyorum ama her yerde paylaşıyorum zaten kaç yaşında olduğumu. Bu eski bir cami. Restore etmişler. Taştan çok tatlı, çok güzel yapmışlar vallahi ya. Şuradan Malgacı Pazarı'na iniyoruz. Şuradan gireceğiz ama Malgacı'na. Birazdan sonra. Adı İsmail. Aa, bu gazozcu mu o? Ha. Bizim böyle çok çeşit çeşit gazozlarımız var bu arada. Zafer gazoz. Burası neymiş? Burası Malgaca Pazarı diye geçiyor. Bu köy meydanı burası mıydı? Meydan burası. Bu arada tanıyamıyorum bile. Yani benim bildiğim köy meydanıyla artık çok değişmiş. Artık tanıyamıyorum neresi köy meydanı falan. Burası herhalde köy meydanıydı. Şu büyük ihtimalle eski cami. Biraz orta. Bir de burada şey vardı. Bir börek yiyorduk biz burada çok ünlü. Katmer mi? Katmer. Tamam. Biraz önce katmerci geçtik bir tane ama burada da yapanlar var. Evet. Şu iki dükkanda Katmer börekler. dediğimiz bir börek var burada. Çok meşhur. Urla'da, Urla İskele'de falan. Hep buraya katmer yemeye gelirdik biz. Aa, bizim katmercimiz burasıydı galiba. Evet bak, Lale Katmer. Evet, buraya geliyorduk hep. Evet evet. Katmer yemeye buraya gelirdik.
Hala böyle eski ekmek fırınları. Ay çocukluğum aklıma geliyor gerçekten. Ha, buradan direkt böyle ara sokaklara mı geçiliyor? Evet, arkadaki eski, daha eski kentleşme. Şu anda buralarda mesela ara ara evleri restore edip butik otele çeviriyorlar işte. Belki birkaç odalı, belki 4-5 oda şeklinde. Ay yine tatlış bir köy evi. Bu sokak bayağı şey kalmış. Evet, Eski haliyle kalmış yani. az önce gezdiğimiz yerler biraz daha böyle kentsel dönüşüme girip evlerinin yenilendiği yerlerdi. Bu kısım hala o eski Urla halini, daha köy halini koruyan taraf gibi. Aa, muhtarlık da buradaymış. Arkadaşlar ben hep Afrika'da sokakları çekerken diyorsunuz ya ay ne kadar pis, bunun neresi güzel falan. Hani böyle Afrika'ya batıyorsunuz ya. Ben bir de Türkiye'yi göstereyim size. Alın. İşte yoğurt kapları, plastikler, çöpler. Böyle her yerde ve burada insanlar yaşıyor. Yani öyle birilerine laf söylerken önce bir kendimize bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben kamp yaptığım zamanlarda Türkiye'de inanılmaz derecede çöp topluyordum her yerden yani. Oo, burası bayağı eski binalar korumuş kendini valla. Biraz bazıları restore edilmiş, bazıları çürümüş. Çok tatlı bir sokakmış burası. Ara sokaklardan indik, dolaştık. Biz yine Sanat Sokağı'na geldik galiba. Evet, tekrar Sanat Sokağı'ndayız. Biz yine o köy meydanı bu arka tarafta kaldı da onun bu tarafındayız. Şimdi böyle bakalım burada neler varmış. Herhalde burası bir çay bahçesi falan. Evet. Buradan giriliyor mu Pınar? Evet, burası zaten mekana ait. Kışın genelde burada oturuyorsun daha çok iç kısmında. Ha. Yazın hep dışarı alan. Ha, tam köy meydanı kahvesi Evet. gibi yapmışlar. Aa, çok Daha modern tatlı. hali gibi. Aa, tam köy meydanı kahvehanesi. Çok güzel. Burada oturup bir şeyler içebiliriz belki. Mesela yiyecek şeyler getirip işte atıyorum Ha, çayını buraya kahveni. getirilebiliyor mu öyle? Çayını kahveni alıp sadece buradan içeceğini alıyorsun. Aa, Ya da sadece güzel. içeceğini söyleyip oturuyorsun. Sen böyle kurabiye yemek istiyordun. Alıp Aynen. gelelim mi? Fırına Okey, gidebiliriz. hadi. O zaman biz kurabiyemizi alalım. Çay içmeye buraya geliyoruz. Arkadaşlar bu çay bahçesinin orada bir tane filozof bir amcamız var. Merhaba amcacığım. Onun hikayesini okudum ve gerçekten çok etkileyici. Bu bir filozofmuş bu arada. Urlalıymış, yani buralı. Yani burada yazıyor ama adı bu. Anaxagoras. Ve şunu okumanızı istiyorum. Aferin amcama. Güzel şeyler söylemiş.
Burası ekmek fırını. Bunlar büyükler. İçeri girelim bakalım. Oh, mis gibi odun kokusu, ekmek kokusu. Mis. Evet, ben dondurma aldım. Pınar da Hemen gösteriyorum. neler? Dur, Neler dur neler oradan aldım. gösteremez. Gösterir misin? Bilmem. Boyoz. Boyoz. Tırtıkladım bile ucundan. İzmir'de ünlü bir şeydir boyoz bu arada bilmeyenler için. Ve Portakallı kurabiye. kurabiye. Evet, şimdi bunlar ne diye soran varsa, yani Türkiye'deki birçok insan biliyordur tabii ki. Ama yabancılar için söyleyeyim, bunlar patlıcan ve bunlar kırmızı biber. Bunları biz kurutuyoruz böyle güneşte ve sonra içini doldurup pirinçli bir harçla doldurup yemek yapıyoruz. Bunlar hep kurusu. Meşhur dolma. Ve evet, meşhur dolma ve inanılmaz lezzetli. Şu kuyu gerçek mi acaba ya? Hayır, yani eskiden beri mi var acaba, yoksa böyle süs diye mi yapmışlar? Galiba süs diye mi yapmışlar? Bence eskiden beri Eskiden beri var mı? Bayağı aşağıya gidiyormuş gibi gözüküyor. olacak bir yerler bulmamız gerek. Bayağı kalabalık. Evet, tabii pazar. Şöyle gölge bir yer, güzel. Ağustos böcekleri, cırcır böcekleri sesleriyle. Burada boş masalar var. Sandalye bu. Burası sanki kalkacak gibi geldi bana. Bir sor bakalım. Kendime doğru doğrultuyorum kamerayı çünkü insanlar belki gözükmek istemiyorlar. Burada da herkese sormam mümkün değil. O yüzden kendime çeviriyorum şu anda kamerayı. Ve buralarda oturacak yerler pek yok. Her yer dolu maşallah. Siz kalkıyor musunuz? Ah, tamam. Kalkıyorum. Ha, orası mı boş? Teşekkür ederim. Zamanlarına gelmedi ama bitirdiler beni. Çok sıcak bu arada arkadaşlar. Benim dondurmam eriyor tabii. Ben yemeği unuttum. Tadına baktın mı tuzlu karamelin? Bakmak çok az bitirmiştim, sağ ol. Boyoz istiyor mu? Çikolata ve tuzlu karamel aldım. Bu tuzlu karamel Doğu Afrika'da çok var. Çok severdim. Gerçi orada zaten çok dondurma yok da bizimki gibi. Ama olduğu zaman tuzlu karameli çok severdim. Burada da varmış. Of. Güzel mi? Çok güzel. Ve bu dondurma keçi sütünden bu arada. Verebilirim direkt. Teşekkür ederim. Tavşan kanı çaylarımız da geldi. Arkadaşlar bunu bileniniz tabii Türkiye'de biliyoruz da Türkiye'de olmayanlar için bu bir tavla. Bunun adı tavla. Türkiye'de çok sevdiğimiz bir oyun. Bilir misin tavla? Bilirim tabii Oo, ki. oynayalım mı? Olabilir. Evet, bu erkek tavlası böyle diziliyor. Beyazlar benim, siyahlar Pınar'ın. Şimdi ben bu beyazları, zarları ata buraya toplamaya çalışıyorum. Pınar da böyle buraya toplamaya çalışacak. Hep zar atıp zarın getirdiği şeyle ilerleyeceğiz. Wow. Kaç? 6-4 mü? 6-6. O zaman ben şu ikisini birden alayım. Ya. Bir.
Bu da 2. Oh, güzel güzel kapılarım oldu. Biraz üzücü görünüyor şu anda durumum. Oh. 6-5. Evet, şu anda. Sen Giriş biraz yapamıyorum. dinlen tatlım. Bir çay söyleyeyim sana, bir çay iç, dinlen. Oyun hala bitmedi. Ya Mars olacağım gibi. Mars'a doğru. 5-3. Ay, şuna bak 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 bak. Şuna bak 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 bak. Şimdi bu noktada ben zarları teslim ediyorum. Evet. Çünkü atsam bile İstersen uyuyabilirsin pulumu yani. koyacak bir yer yok. Bir de 2 tane mi var? Evet. Oo, süper. Ama hala oyun bitmedi. Neyse, ben biraz oynayayım. Yenip geliyorum. Mars yapıp geliyorum. Zaten bitti. Hala oynamak ister. Atayım mı? Zar atayım mı? Yok bence gerek Yani yok. şurada Bayağı zar atayım mı? Mars olduk ya. 5 oyun oynanıyor, tamam mı? Sonra bu şimdi diyelim ben yendim artık. Bunu böyle kapatıyoruz. Bunu da koltuğun altına Böyle veriyoruz. koltuğun altına Hadi ben bay bay. Öğren de gel. Ama şu anda sadece 2-0'dayız aslında ve devam etmeyeceğiz. 2 çay 8 lira. Gayet iyi. Burada çay ucuzmuş ya. Nasıl oldu? Ben Türkiye'ye geldim geleli ilk defa ucuz kelimesini kullanıyorum arkadaşlar. Ucuz. Çünkü meydan Ya da- kahvesi. Ya da ben alıştım fiyatlara, artık normal mi geliyor, öyle bir şey mi? Bu arada ev yemekleri isterseniz ev yemekleri yiyebileceğiniz yerler var. Türkiye'nin peynirlerini görmek ister misiniz? Evet, bunlar bizim peynirlerimiz arkadaşlar. Çeşit çeşit. Oh, sucuk. Sonra tereyağlar. Aa, bu nedir? Böyle beyaz. Bu neden beyaz? Bunlar ne? Tereyağı mı? Aa. Sucuk şeklinde tereyağı yapmışlar. Bunlar da peynir bu arada. Buradakilerin hepsi peynir. Zeytinlerimiz. İddia ediyorum, en güzel yemekler, en lezzetli ve en çeşitli yemekler gerçekten Türkiye'de. Yani bu gerçek. Benim ülkem diye söylemiyorum. Ama gerçek yani. Arkadaşlar, meyhane açtım. Adını da Mavi koydum. Beklerim. Vay, çok tatlı olmuş. Mavi meyhane ama kapalı galiba herhalde. Muhtemelen. Mavi. Çok güzel. Şurası yine bir otel. Arkada geçtiğimiz yine bir otel. Böyle Sanat Sokağı'nda çok tatlı böyle kafeler var. Onlardan bir tanesine gelin girelim. Şöyle tatlış bir girişi var. Çok güzel yapmışlar. Burası eskiden bir fırınmış bu arada. Ekmek fırını. Burayı boşaltmışlar. Böyle masalar koymuşlar. Kışın şöminesi yanıyor. Kendi elleriyle yaptıkları tatlılar, kurabiyeler. Güzel. Burada vakit geçirebileceğiniz çok güzel yerler var. Ya daha bunun gibi bir sürü yer var burada. Gelip böyle keyifli Urla'da takılabilirsiniz. Evet, biz Urla'dan ayrıldık. Daha doğrusu Urla sokaklarından ayrıldık ama böyle çok güzel butik bir otele geldik. Bir arkadaş ziyareti için geldik ama ben içeriği falan çok beğendim. O yüzden size de göstermeden duramayacağım yani. Böyle bir güzel restoranı var. Kafeteryası var. Havuzu sonra göstereceğim. Böyle çok da güzel bir giriş yapılmış. Bu bina bu arada tamamen yeni. Yani bir şey restore edilmemiş yani.
Ve bir tane odayı göstereceğim size. Çok acayip beğendim. Odanın adı da Zeytin. Ay bakar mısınız arkadaşlar ya? Çok güzel. Zeytin dalı. Böyle odanın böyle bir çalışma yeri var, dolabı var ve böyle de bir banyosu var. Ah. Vallahi acayip beğendim. Çok güzel. Çok beğendim, çok beğendim, çok beğendim. Acayip güzel bir enerjisi ve havası var ve her şey özenle yapılmış. Çok güzel. Böyle de güzel bir havuzu, açıklık çimlikleri, orada hamakları. Burada çok güzel bir yer. Vallahi bayıldım. Arkadaşlar şimdi arkamdaki traktörü kullanacağım ben. Evet, artık akşam yemeği zamanı. Gerçekten acıktım. Ve hazır Urla'dayken ne yiyelim? Balık ekmek yiyelim dedik ve Pınar bizi bir yere getirdi Urla'da. Çok tatlı, güzel bir yer ve çok da böyle tatlı karşıladılar bizi. Harika. Şimdi balık ekmek yiyeceğiz. İzmir'de balık ekmek neyle yapılıyor? Ay unuttum. Sardalya. Ha. Sardalya'yla yapılıyor ve çok severim ben sardalyayı. Konuşamıyorum artık, yoruldum gerçekten, böyle bir yürü, bir oraya git, bir buraya git falan. Yoruldum yani. Bir de acıktım. Evet, güzel bir balık ekmeğimiz geldi böyle mis gibi. Bu da şalgam arkadaşlar. Adana yöremizin eşsiz içeceği, ben çok severim. Biz şöyle yürüyelim ya. O tarafa gidiyormuş gibi mi? Allah Allah, Yani şaka şey- gibi. Şu yola girsek daha iyi değil mi sence? Böyle sanki O yola daha- mı girse? Evet, Ama yani. burada ışık var diye ben dedim. Ha. Videoya bir son koyacağım da ışık arıyoruz. Sürekli arabalar geçmeye başladı. Hadi. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yedik, içtik, gezdik, tozduk. Urla'da böyleymiş. Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Pınar, ezileceğiz yine. Araba geliyor yine ya. Eve dönemeden. Biz son yapamadık şu videoya. Bir şey söylemek ister misin takipçilerimize? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler bizimle gezdiğiniz için. Bizi izlemeye devam edin. Sevdiniz mi Pınar'ı? Ya olsun mu videolarda bol bol? Sizi seviyorum. Bu videoya yorum yazar, like'larsanız, beğenirseniz çok sevinirim ve kanala üye değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Sizi seviyorum. Görüşürüz. İyi geceler.